Selam ortam, ne haber, nasılsın, iyisin umarım. Ben soracak olursanız ben de iyiyim. Ne yapıyorsunuz, sınavlar nasıl geçti, umarım başarılı olmuşsunuzdur. Onun dışında başlıktan görüp geldiğiniz gibi mobil oyunlar çekiyoruz. Nedeni yok, sakın daha fazla izlendiğinden ve de daha fazla like aldığından çektiğimi düşünmeyin. Tamamen oylama sonucu, yani görüyorsunuz. No, 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 no. Neyse, la uzadıkça uzayacak, yani demem o ki en iyi mobil oyunlar. Hadi başlayalım. Really think you can take me? Drift Max Pro. Lisemizin ilk oyunu, benim de telefonla oynadım ve bayağı araba düzdüğüm, neredeyse bütün arabaları açtığım bir drift oyunumuz. Neyse, oyuna gelecek olursak, oyunu her telefonda açsınlar diye oyunda tamına 5 tane grafik modu var. Sırasıyla iyiden kötüye doğru grafik motorumuz şöyle: çok yüksek, normal, düşük ve de Nokia 3310 da açsın diye çok düşük grafik seçeneği getirmişler. Şöyle bir durum var: eğer telefonunuz son model bir telefonsa sizde en az düşük seçeneği olur. Eğer telefonunuz çok kötü değil, orta düzey ise sizde en fazla yüksek, en az da çok düşük grafik seçeneği olur. Ama eğer telefonunuz çok kötüyse sizde en fazla normal, en az da çok düşük olur. Yani demem o ki, optimizasyonunu öyle bir çözmüşler ki utanmasa oyun tost makinesinde açılacak. Bunun dışında oyuna gelecek olursak, bir drift oyununda olması gereken ilk şey Tofaş'a sahip değil. Bu yüzden notumu kırdım. Fakat Tofaş görünümlü serçeye sahip. Bu yüzden bir tık yükselttim. Oyunun özelliklerimi şu şekilde: açık bir alana sahip değil, el freni var, araba modifiye var, araba çeşitliliği yeterince uygun, ayarlanabilir sürüş seçenekleri var, iyi bir fizik motoru kullandığından grafikler güzel ve de drift attığımızı hissettiriyoruz, yani anladığını hissettiriyor. Onun dışında online seçeneği var, fakat ben nedense oyunda ismini nasıl öğreneceğim bulamadım, bu yüzden beraber oynayamayacağız. Onun dışında pek bir özelliği yok. Benim de oynadığım bir oyun, adı açıklama kısmında var, daha diyecek bir şey yok, o yüzden geç. Swamp Attack. Çok eski zamanlarda bir diyarın bataklığında yaşayan üşengeç ve gariban köylü Muhsin varmış. Muhsin gene günlerden bir gün canı sıkıldığında uyuklarken bataklık arazisine bir Godzilla girmiş. Hayır, bu değil. Şu Godzilla. Neyse, Muhsin buna demiş ki arazimden çık, soyunu sopunu, gelmişini geçmişini geleceğini. Godzilla da buna karşılık olarak Sönme anama sönme. sonradan Muhsin Kahrol düşman. Al sana bombe. Godzilla da küfür etmiş ve kaçarken şunlar söylemiş: bekle oğlum, aşiretimi toplayıp geleceğim. Ve işte oyunumuz orada başlıyor. Muhsin bunun kayınçolarıyla, amca çocuklarıyla falan savaşıyor. Bu arada Muhsin biziz. Oyundan bahsedecek olursak, silah geliştirmesi, silah çeşitliliği, çeşitli tuzaklar, paramız çok olunca size yardım edebilecek akrabalar, gerçek hayat gibi falan alabiliyoruz. Bu kadar, yani evi koruyun, canavarlar girmesin temalı bir oyun. Neyse, geç. Tap Heroes. Öncelikle bu oyunda oynuyorum. Oynadığım sunucu şu an ekrana geldi. Oyuncu adım şu an ekrana geldi. Gelirseniz klanıma uğrayın. Klan adı şu an ekrana geldi. Bunun dışında oyundan bahsedelim. Oyun çok aşırı hızlı yenileniyor. Bitmeyen etkinlikleri var. Yani bir etkinlik bitiyor, yenisi direkt başlıyor. Ve de oyun karakter yükseltme oyunu olsa da özünde siz ne kadar para yatırırsanız yatırın, para vermeyenler veren arasında öyle dağlar arası farkı yok. Sadece ufak tefek farklar var. O da nasıldır? Günlük giriş ödülü veyahut alacağınız bonus ödül şansını arttırıyor gibi şeyler. Yani tamamen olması gerektiği kadar parayı basan en güçlü diye bir şey yok. Oyunda elementler diye bir durum var ama çok kolay, yani hangisi hangisinden güçlü diye takılırsanız bir tablo var. O tablonun ekran görüntüsünü alın, karşınıza çıkan rakiplere göre şampiyonunuzu ayarlarsınız maçtan önce. Yani kısacası böyle bir oyun. Deneyecek olursanız klanıma gelmeyi unutmayın. Tekrardan hatırlatma olarak ekrana getirdim şu an her şeyi. Geç. Goddess RPG. Bu oyunun asıl adı değiştirilmeden önce tam olarak şuydu: Goddess Heroes Prima Jaws. Yani değiştirmeleri iyi bir seçim olmuş. Ve bu oyunu da eskiden oynamıştım. Oyunda 3 karakter var. Birisi klasik, her oyunda adı değişmeyen, elinde kılıç görününce direkt adını koydukları savaşçı karakteri. Diğer karakterimiz cılız ama hızlı, atik, çevik olunca adı otomatik olarak suikastçı, Türkçesiyle ninja dediğimiz. Ve de son karakter de elinde ası olunca diğer elinde kitap, bir Fatiha, bir de nasıl biliyor diye bana sanki Kur'an'ı hatim etmiş gibi yapılan büyücü karakteri. Evet, gerçekten çok özgünsünüz. Neyse, bu konuyu boş verelim. Oyunumuz level aldıkça daha iyi itemler, taglar ve de skill'lere sahip olacağımız bir oyun. Para yatırırsanız bayağı bonusunuz olur ama abartı değil. Oranlamayı iyi yapmışlar. Bunun dışında bir şey yok. Yani bu kadar. Ha, o kadar olmayan bir şey var. Instagram sayfam ve Discord sunucum var. Eğer sunucuma gelirseniz gerçekten ortağım olmuş olursun ve de diğer ortaklarla sohbet edebilirsin. Genel olarak da artık özel rol var. Hala kimsenin almadığı, almanız için yapmanız gerekli olan bir şeyi yaparak özel ve herkesin üstünde olduğunuz bir role sahip olabilirsiniz. Veyahut gelip benimle sohbet edebilirsiniz.
edebilirsiniz ya da benimle birebir sohbet edeceğim derseniz ara ara durum paylaştığım Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Bu kadar yani. Oyuna gelecek olursak o da öyle bir şeydi. Yani geç. Açıklama kısmında. Bahopgo, CSGO'nun mobil versiyonu fakat sadece parkur olarak olanından ve de bayağı zaman dağıtıp öylesine boş zamanım var bir gireyim de 2 dakika oynayayım diye başlayıp sabahlayacağınız oyunlardan. Yani demem o ki bu da o zamanı büken oyunlardan. Onun dışında oyuna gelecek olursak oyunda skill'lerimiz var bayağı çeşit, parkur var bayağı, oyun online ama 1 saat oyunda geçirdim ve 7 internet 7 MB olduğundan bence internetsiz oyun sayılır. Neyse oyunda 2 tip kamera var, FPS ve omuz olarak. Benim size önerim omuzda oynayın çünkü FPS'e ekran çevirmek zor, en azından benim için öyle. Yani daha bahsedecek bir yanı yok. Bu kadar. Geç. Light it up. Light it up. Bu oyunu da eskiden oynamıştım ve de oyunda aşırı reklam var fakat bizim için sıkıntı değil. Neden mi? Biz usta zeki gamerlar ne yapıyoruz? Para vererek reklamı kaldırıyoruz tabii ki. No, 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 no. Tabii ki interneti kapatıp öyle oynuyoruz. Bilmeyenler için de bir taktik. Bunun dışında oyunda kaç levelde bir hatırlamıyorum ama sanırsam 30 veya 40 levelde bir belirli yıldız sayısı istiyor. Bu yıldızlar oyun içi toplanıyor ve de belirli yıldızı geçerseniz ve genellikle o geçmeniz için sizden her bölümden tam yıldız almanızı istiyor. Ha diyelim ki kolsuzsun, yıldızı toplayamıyorsun ama leveli geçtin, o zaman da oyun diğer seçeneğini sunuyor. Bana para ver, bana para ver. Parayı verdikten sonra yeni bölümleri açılıyor. Emeğimle bu oyunda 190 bölüme kadar gelip bölümü geçemeyince artık yeter deyip silmiştim. Yani demem o ki sıkıysa daha iyisini yap. Neyse hadi geç. Rayman. Hayır şu değil. Bu Rayman. Neyse oyundan bahsedeyim. Oyunumuzda bir çeşit evcil hayvanlar var ve de oyunda adı yoldaşlar diye geçiyor. Sanırım hikayesi şu şekilde. Yoldaşlarımız dünyanın her tarafına saçılmış ve de bizim onları kurtarmamız lazım. Ve de kurtardığımız her yoldaşın özelliği var ve de o yanımıza çağırdığımızda onun özelliğiyle canavarları veya bölümü daha hızlı ve kolay bir şekilde bitirebiliyoruz. Yani kurtaracağınız her yoldaş sizin karınıza. Oyunumuzun mantığı da parkur üstüne kurulu. Bazı parkurlarda hızlı ve reflekslerimiz iyi olmalı. Çünkü anlık bonuslar gibi şeyler yakalamamız lazım. Diğer parkur tipi de tamamen acele olmadan sakin sakin gidebildiğimiz parkurlar. Yani bu şekilde bir oyun. İndirmek isterseniz link açıklamada yok. Geç. Shape Slicer 3D. Şu hiçbir amacı olmayan, sadece bölüm geçmek üzerine olan bir oyun daha ve de reklamlar köküne kadar bize verildi. Oyunda geliştiğimizi hissedelim diye hiçbir şeye yaramayan çirkin skinler, tamam hepsi olmasa da çok çirkin skin dolu oldu. Bir de anlamsızca oyunlarına para yatırmalarını bekliyorlar. Kim neden böyle çerez oyuna para yatırır ki? Garip. Neyse yatıran yatırır. Oyunumuz kareleri delikten geçirecek boyuta gelene kadar şeylerle kestiriyor bize. Testere. Ve bütün kareleri delikten geçirdikten sonra bölümü geçiyoruz. Ve ben bu oyunda level 110'a gelip sıkılıp silmiştim. Eğer oynarsanız yoruma yazın kaça kadar gelebildiğinizi. Yine meydan okudum. Neyse geç. Into the Dead 2. Zombilere karşı hayatta kalma mobil oyunlarında zirveye oynayacak bir oyun. Biraz bahsedeyim hemen size. Oyunumuz görev üstüne kurulu. Açık dünya sanırsam yok. Görevlerde bazen tek, bazen yanınıza ekip, bazen gündüz, bazen gece. Bir bakıyorsunuz kar yağıyor, bir bakıyorsunuz yağmur. Sonrasında zombilerden kaçarken ağaç üstünüze yıkılabiliyor. Ya da üstünüze zombi atlayabiliyor. Ya da diyelim ki silahınızdan sıkıldığınız BAM! Yeni özellik. BAM! Yükseltme. BAM! Silah çeşitliliği. Yani demem o ki sponsorluk alsam böyle övemezdim. Yani bu da ne demek oluyor? Reklamları atlamadan izleyip ve de reklamlara tıklayın. O mu demek? Neyse geç. Johnny Trigger. Oyunumuz tam olarak üstüne kurulup bir de adama sıkarken der gibi sıktığımızdan ben oynarken çok gülüyorum. Sebepsizce bilmiyorum, animasyonlar bana komik geliyor. Yani bu benim bir kaçık olduğumu göstermez değil mi? Neyse. Demem o ki görev 357'ye kadar gelmişliğim var. Sıkıysa daha iyisini yap. Yorumlarda bekliyorum. Neyse geç. Pardon bitti. Videomuzun sonuna geldik. Eğer sevdiyseniz ve işinize yaradıysa abone olup yorum yapabilirsiniz. Bunun dışında sizden bir ricam olacak. Bana ve ortaklarımıza zarar veren bir eleman var. Aldığı sayı az diye videolarımızı öne çıkarmıyor. Bu yüzden ortakların YouTube'u ele geçirmesini engelliyor. Sizden rica edeceğim şeyi söylüyorum. Onun ağzına vurursanız yeterli olur sanırım. O zaman sahne senin. Hadi ortak. Ya işte böyle ortaklara bulaşılmaz. Şimdi beşlik çak. Neyse ortak, gelecek videolarda aynı adrese görüşmek üzere. Kendine çokça iyi bak. Bye bye. I'm sugar baby, the real sugar baby. All you other sugar babies are just imitating. So won't the real sugar baby please jump up? Please jump up, please jump up. 'Cause I'm sugar baby, the real sugar baby. All you other sugar
sugar babies are just imitating. So won't the real sugar baby please jump up? Please jump up, please jump up.